Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok beğendiğiniz, tarifini istediğiniz fileden bir çanta yapacağız. Ama bu file çantamızın o baklava detaylarıyla gerçekten bambaşka bir görünüm kazandı. Dediğim gibi doğaçlama çıkmıştım yola ama o kadar çok beğendim ki uzun zamandır ilk kez kendime çanta sahiplendim diyebilirim. Kullanımı, büyüklüğü, hem günlük olması hem yazın plajda çok rahat kullanabileceğiniz bir çanta olması bakımından gerçekten güzel oldu. Bunda hazır taban, dikdörtgen taban değil, yine kendisinden, yani tabanı da gövdesi gibi fileden olacak şekilde hazırlayacağız. İpim gördüğünüz gibi normal çile halinde satılan kağıt iplerden. Renk çok belirgin olmuyor burada ama şöyle söyleyeyim. Daha önce 12 motifli çantam, pardon 16 motifli çantamda da kullandığım hasırın daha böyle kızılımsı, daha turuncuya dönük bir tonu bu. Kese kağıdı biliyorsunuz daha böyle daha mat bir hasır ama bu birazcık daha canlı, daha güzel şey anlamda, renk kullanım açısından daha güzel bir hasır. Şöyle söyleyeyim, kese kağıdının yanına her renk gitmiyor mesela. Renklendirmek istediğinizde birazcık böyle donuk bir renk ama sadelerde ya da böyle çok nude diyebileceğimiz işte pastel renklerle güzel gidebiliyor. Ama bu canlı hasır rengi renk kullanımına çok uygun. Yani yanında istediğiniz şekilde baklavanızı renklendirebilirsiniz. Şimdi tığ olarak 3 milimlik tığ kullanacağım. Hemen tığımı da göstereyim. Evet, görüyorsunuz 3 milimlik bir tığ kullanacağım. Hemen 60 zincir çekerek başlıyorum bu çantayı örmeye. Şöyle her zamanki gibi başlayacağım. Bir kere çıkarttım, tutuyorum, bırakmadım. Tekrardan çıkarttım ve sıkıştırıyorum. Bu benim birinci zincirim olmuş oluyordu. Bu şekilde zincirlerimiz, dediğim gibi, ne çok sıkı ne çok gevşek. Tam böyle ayarında, sık iğnelerimizin, ne diyorum, her zaman için sık iğnelerimizin genişliği gibi olsun. Yani trabzanları yapacağız bu çantada gerçi ama trabzanlarınızın tepesinde ne kadar bir büyüklük varsa aynı büyüklükte olsun ki herhangi bir şekilde kasma vesaire yapmasın. Bu şekilde tam 60 tane zincir çekip hemen geliyorum. Evet, 60 tane zincirimi çekip geldim. Hemen yukarıya doğru çıkacağım için, yükseklik için de bir 2 tane çektim. Bir de ne yapıyordum? File yapacağım için bir de boşluk bırakacağım. Bir de onun için çektim. Yani 60'ın üzerine 3 zincir daha çektim. Toplam, şöyle inelim biraz daha. Toplam 63 tane zincir çekmiş oldum. Şimdi hemen başlıyorum. 3 tanesini bırakıyorum. Dördüncünün içine ikili trabzanımızı yapıyorum. Evet, bir zincir çektim. Bakın, bir zincir çekiyorum. Şimdi yanındaki zincir hangisi bu? Bunu atlıyorum. Hemen diğer yanındakine geçiyorum. Ve buraya da yine aynı şekilde bir ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir boşluk bıraktım altta. Hemen yanındakine girdim. Evet, şöyle ikili trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde küçük karelerimiz olacak. Bir zincirli yaptığımız için öyle çok büyük olmuyor bu karelerimiz. Bir boşluk bıraktım. Hemen yanındakine geçtim. Bakın, uzattım. Çektim. İkisini bir. Tığımda 2 tane kaldı. Neden görüntü bulanıyor anlayabilmiş değilim. Bir daha çektim. Bakın bu sayede ne oldu? Yine bir kare elde etmiş oldum. Bir zincir çektim. Son kez gösteriyorum. Bir boşluk bıraktım. Hemen yanındaki zincire giriyorum. İkisini bir çıkarttım. Kalan ikisini yine çıkarttım. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda arttırmamızı yapacağız. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Şimdi burada köşeyi çevireceğiz. Şu ilk başta yaptığımdı, bakın. Bunu kullanmayacağım çünkü burada bitti. Yani o zaman başlangıçta
59 zincirle başlamış olacağız. Saymadan yaptığım için 59 zincir kullanmış oldum bu şekilde. Dediğim gibi 3 tane de ekstradan çekmiştik. Yani toplam 62 zincir olmuş oldu. Şu sondaki ilk yaptığımı kullanmayacağım. Bir kere zincirimi çektim. Şimdi aynı deliğe tekrardan giriyorum. Yine bir zincirimi çektim. Burada şuna dikkat edin. Gerçekten herkesin eli farklı olduğu için çanta kendisi zaten yani şurayı sorunsuz kaçla döneceğini belli ediyor. Şimdi mesela ben dikkat ettiyseniz baştan vermiyorum. Çünkü ben de çantayı örerken yani videosunu çekiyorum. Bakın dönüyorum. Hala karşısına gelmedim. Şunun karşısına gelmeye çalışıyorum. Yine bir zincirimi çektim. İpi de içinden götürüyorum. Bakın tam karşısına geldi. Gördünüz mü? O zaman kaç tane yapmış olduk aynısının içine? 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmış olduk. Aralarında birer tane zincirimiz var. Bunu unutmayalım. Şimdi tekrardan artık karşı tarafa geçiyoruz. Bir zincirimi çektim. Karşıda bakın tam bunun battığım aynı deliğe batıyorum. Yani tam karşısına. Gördünüz mü? Şuradaki beşli tamamladık. Tam karşı karşıya bakın geldi. Burada da aynı şekilde tam karşılıklı olacak şekilde bütün trabzanlarımızı tekrardan yapacağız sıranın başına kadar. Dikkat etmemiz gereken çok fazla gereksiz elinizi böyle geniş tutmayın. Yani sonuçta tamam file ama trabzanlarınız düzgün olsun. Bakın yine son kez gösteriyorum. Bunu battığım yani başladığı yere tam karşısına olacak şekilde tel çektirdim. Evet. 1 2 2 seferde çektim. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi bu kısımda ne yapacağız onu göstereceğim. Evet geldik şimdi sıra sonuna. İlk battığımız bakın yerin karşısına geldim. Şu buraya yaptım trabzanımı. Yani en son ilmeğin içine birincisini yapmış oldum. Bakın ikisi de vardı hali hazırda. İkisi de burada var. Şimdi geriye 2 tane daha kaldı. 1 bakın ne oldu? 1 2 3 4 5 yine 5 taneyi tamamlamış oldum. Araya bir zincirimi çekiyorum. Geldim. Bakın şu aradaki zincir boşluğum. Bir ikinci zincirin tepesine ilmek kaydırıyorum. Pardon. Bu şekilde ne yapmış oldum? Bu köşe hattını tamamlamış oldum. Şimdi buradan sonra artık filelerimizin göbeklerine gireceğiz. Yani şu orta boşluklarına geleceğiz ve hep bundan sonra da orta boşluklarına trabzanlarımızı yapacağız. O yüzden bir ilmek kaydırmayla şu boşluğa giriyorum. Bakın tam boşluğa bir tane ilmek kaydırdım ve araya girdim. 2. Şimdi burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Her bir şu aradaki boşluğa çiftleyeceğim burada. O yüzden 2 tane yükseklik için çektim. Bir tane de aradaki boşluk için çektim. 3 tane. İpimi arttım. Aynı yere bir daha giriyorum. Aynı boşluğun içine bir tane daha girmiş oldum bu şekilde. Kalanlarını dönüp geldiğimde tamamlayacağım. Klasik artık bir zincir çektik. Bakın 2 trabzanın arasındaki zincir boşluğuna giriyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Burada hatırlatmalarımı yapmayı unutmuşum. Yine her zamanki gibi hemen başlıyorum anlatmaya. Öncelikle Instagram hesabımdan
sorularınızı, dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Resim görseliyle birlikte takıldığınız noktaları attığınızda çok daha kolay yardımcı olabiliyorum. Burada bu platformda birazcık ister istemez sözel kalıyor. Diyorsunuz ki işte benimkisi şöyle oldu. Hani o an görsem daha rahat yardımcı olabileceğim. O yüzden Instagram'ı da aktif olarak kullanabilirsiniz. Sorularınızda, yorumlarınızda. Aynı zamanda da geri dönüşlerinizde, yani örüyorsunuz, söylüyorsunuz, paylaşıyorsunuz, benimle çok mutlu oluyorum. Ördüğünüz çantaları benimle Instagram'dan paylaşırsanız görsellerini de çok mutlu olurum dedim. Bakın bu şekilde boşluklara artık görüyorsunuz, hep boşluklara geldik. Bu şekilde sıra sonuna kadar, yani şuradaki arttırma bölgemize kadar gelelim. Burayı göstereceğim. Ondan sonra zaten hep aynı mantıkla gideceğiz ama yine de her seferinde, her başlarda tekrardan çantamızı dümdüz örme aşamasına gelene kadar göstereceğim. Şimdi geldik sıra sonuna. Bakın burada en son boşluğun içine de battım. Şimdi geldim şu beşlinin arasına. Burada bir tane zincir çekiyorum. Girdim boşluğa. Şimdi şu arttırma kısmı arasındayım ya, her birinin arasına yine çift yapacağım. Bir zincir çektim, girdim. 2 seferde çıkartıyorum bakın. Bir zincir çektim, yandaki boşluğa girdim. Yine 2 seferde çıkartıyorum. Şimdi burada şuna da dikkat etmenizi öneriyorum. Trabzanlarınızın şu alttaki ilk kısımlarını biliyorsunuz normalde uzatırız. Ama boşluğa battığımız durumlarda uzatmanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Şöyle trabzan üstüne batıyor olsanız sıkıntı olmaz. Ama boşluğa battığınızda şu altı çok boşta bırakırsınız. Şu görüyorsunuz bakın, ip şu aşağıya doğru şöyle çökme yapar. Bunun önüne geçmek için boşluklara yapılan trabzanlarda çok fazla boşluk yani uzatma yapmamanızı tavsiye ediyorum bu anlamda. Evet, geldik bakın şu an 3. aradayız. 5 tane trabzan olduğu için 5 trabzanın arasında ne olur? 4 tane ara olur. Şimdi bu 4 aranın içini dolduruyoruz. Son aradayız bakın. Birinci arayı yaptım 2'yi. İkinci araya yaptım 2'yi. Üçüncü araya yaptım 2'yi. Şimdi geldik 4. araya bakın. Görüyorsunuz. O 4. araya da yine 2 taneyi yapıyorum. Bir zincirimi çektim. 2. Bakın bu şekilde ne oldu? Şu dönüşü sağlamış olduk. Şimdi tekrar hatırlatayım bakın. Şöyle göstereyim tekrardan. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımız vardı. İlk sırada yaptığımız. Haliyle 5 trabzanın 1, 2, 3, 4 tane de boşluğu oluyor ya. Haliyle ikinci sırayı döndüğümüzde her boşluğa çift battığımız için 1, 2, 3, 4. Bakın aralara yaptığımız çiftleri gösteriyorum. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü çift ve dördüncü çift. Böylece köşeyi dönmüş olduk. Geldik şimdi aynı şekilde devam edeceğiz yine. Bir zincirimi çektim. Artık boşlukların içine yine her zamanki gibi birer tane trabzanımı yaparak gidiyorum. Aralarda zincir çekmeyi unutmayın. Hep bir zincir girdim boşluğa, yaptım trabzanımı. Bu şekilde şimdi yine sıra sonuna kadar dolanıp geliyorum. Evet, bakın geldik yine son karenin içine. Artık burası bizim arttırma yerimiz. İlk başlangıçta hatırlarsanız birinci boşluğun içine ilk çiftimizi yapmıştık. Şimdi geriye ne kaldı? 1, 2, 3 tane boşluk kaldı. O zaman şimdi bu 3 boşluğun arasına da çiftlerimizi yapıyoruz. Bakın şu ara bizim boşluğumuz. Trabzanımı yaptım. Hemen araya bir zincirimi çektim. Geldim. Aynı yere bir tane daha yaptım. Çiftlemiş oldum.
Zincirimi çektim. Aralarda lütfen zincir çekmeyi unutmayın. Tekrar trabzanımı yaptım. Araya bir zincirimi çektim yine. Aynı yere bir daha girdim. Böylece buraya da bir çift yapmış oldum. Yine bir zincir çektim. Artık son boşluğun içindeyim. Son boşluğun içine de şimdi çiftimi yapıyorum. Bir zincir çektim. Yine girdim aynı yere. Bu şekilde burayı da çiftlemiş oldum. Şimdi ne yapıyorduk? İlmek kaydırma ile birleşeceğiz. Şu benim zincirim, bakın. Bu zincire dokunmuyorum. Şu 1 2. İkinci zincirin şöyle tek lobundan tutmam yeterli, bakın. İkinci zincirin tepesine ilmeğimi kaydırdım. Bu ilmek kaydırma, bakın, direkt bu zincirin üzerine gelmiş oluyor. Sonra boşluğa geçtim. Yine boşluğa, bakın. Artık ne yapacağım? Boşlukta devam edeceğim. 1 2 tane zincirimi çektim. Bir tane de ara boşluğu için çektim. 3 aldım. Yine aynı yere giriyorum. Çünkü arttırma boşluğunda olduğum için bu boşluğa yine ne yapıyordum? Arttırmamı yapıyordum. Sıra sonuna kadar artık yine dümdüz ilerleyeceğim. Bir zincirimi çektim. Bakın, yine her kutucuğun içine bir trabzan olacak şekilde ilerliyorum. Yine şu sıra sonuna geldiğimizde bakın artık işler değişecek. Çünkü neden? Şimdi bakalım buraya. Bir, şu arttırma boşluğu. Bir yanında normal boşluk. Bir arttırma boşluğu, bir yanında normal boşluk. Yine bir arttırma boşluğu, bir yanında normal boşluk. Buraya geldiğimizde dikkat edelim. Arttırma sayılarımız değişmesin. Biliyorsunuz 4 arttırma yapmıştık iki tarafta da. Bu 4 arttırmayı yine aynı şekilde hem burada hem de diğer tarafta yapacağız. Evet, geldik bakın yine sıra sonuna. Şimdi ne demiştik? Artık buraya geldiğimizde bir normal, artık karelerimiz var. Bir de V'lerimiz var. Karelerin içine aynen yine ne yapacağız? Normal bir tane gireceğiz. Arttırma yapmıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bakın şu arttırma V'lerinin içine geldiğimde ne yapıyorum? Yine buraya çift batıyorum. Yani V'lerin içine yine V yapmış oluyoruz. Araya bir zincir çektim. Aynı yere tekrar giriyorum. Ve buraya bir tane çiftimi yapmış oldum. Zincirimi çektim. Hemen geldim. Bakın karedeyim. Normal karedeyim. Bunun içine arttırma yok. Bunu normal ördüm. Bir zincir çektim. Şimdi geldik V'ye. Aynı yere batılmış V'ye geldik. V'nin içine yine aynı şekilde arttırmamı yapıyorum. Yine bakın sırada normal karemiz var. Normal karenin içine tek bir tane yapıyoruz. Bir kere zincirimi çektim. Yine geldim V'ye. Arttırmanın içine yine bir arttırma yapmış oluyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar giriyorum. Bakın yine alttan itibaren ne oluyor? Bakın V'nin içine V, V'nin içine V şeklinde gidiyor. Son kez bir zincirimi çektim. Artık sona geldik bakın. Karenin içine bir tane, bir zincirimi çektim. Şimdi geldik V'ye. O zaman V'nin içine yine V, yani arttırma yapıyoruz. Çıkarttım. Bir zincir çektim. Girdim. Bakın yine arttırmamı yapmış oldum. Buradan sonra artık normal arttırma işimiz bitti. Bir zincir çekiyoruz. Normal. Her karenin içine yine trabzan yapmaya devam ediyoruz.
Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim. Geldik diğer tarafa. Yine aynı mantıkla karelerin içine bir tane trabzan. Bakın burada bir karemiz var. Karenin içine bir trabzan. Bakın V'ye geldik. Görüyorsunuz aynı yere 2 kere batılmış. O zaman bunun içine biz de 2 kere batıyoruz. Böyle akın olmayan, kaygan olmayan bir ipmiş. Yani beni zorlanıyor olarak görebilirsiniz örerken. Sebebi bu. Nedense ip böyle bir tutuyor. Yani şeyin üzerinde, tığın üzerinde kaymıyor. Evet, bakın çifti yaptım. Şimdi boşluktayım. O yüzden bir tane trabzan yapıyorum. Geldim. Yanındaki yine V'nin içine 2 tane yine buraya. Birinciyi yaptık. Lütfen aralara tekrar söylemiş gibi oluyorum ama zincir çekmeyi unutmayın. O zaman bambaşka bir şey olur sizinkisi. Yine bakın kaymıyor, görüyor musunuz? Bak çıkmıyor. Yani bu iple alakalı bir durum. Geldik. Bakın boşluğa bir tane. Zincirimi çektim. Şimdi V'deyim. O zaman bunun içine çift yapacağım. Yani mantık hep aynı. V'lerin içine çift, karelerin içine yine aynen düz örüyoruz. Arttırma yapılan yere yapıyoruz. Hep arttırmalarımızı aynı şekilde devam ediyoruz. Karışıklık olmasın diye. Evet, son bakın boşluktayız. Artık buraya da yine bir tane normal trabzanımı yapıyorum ve ilmek kaydırma ile yine birleştireceğim buraya. Bir tane zincir arada kalacak. Bakın ikinci zincirin tepesine girdim. İlmek kaydırmamı yaptım. Şimdi ne yapacağım? Yine ara boşluğa ilmek kaydırarak gireceğim. Ve yine tepeye bir iki zincir yükseklik için, bir de zincir de ara boşluk için çekiyorum. Artık hep aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Mesela ben şu an neredeyim? V'nin içindeyim, değil mi? O zaman burayı çift yapacağım. Döndüm geldim buraya. Sıra sonuna geldim. Bak düz kare V var. O zaman çiftimi buraya yapacağım. 1. Düz kare V var. İçine yapacağım. Düz kare. Bakın burada V var. Buraya çift yapacağım. Düz kare V var. Buraya çift yapacağım. Yani yine şurada 4 tane V görüyorsunuz. Birinci V, ikinci V, üçüncü V ve dördüncü V. Yine bu V'lerin içine çiftleyeceğiz. Onun dışındakileri düz yapacağız. Bakın görüyor musunuz ne kadar düzgün bir taban. Bak hiçbir şekilde burkulma yok, yamulma yok. Yani dümdüz bir taban olmuş oluyor. Hiçbir şekilde marullanma vesaire yok. Bu yöntemle arttırmalarınızı yaparsanız. Yani file çantalarda dediğim gibi ben tabanı da file seviyorum. Yani taban ekstra olduğu zaman, çünkü içine koyduğunuz eşyalarla astar olmayacak bir de bu çantada. Tabi isteyen astarlayabilir. Mesela o zaman ne oluyor? Taban aşağıya indiğinde tabanda sık iğne var. Çantanın her yerinde file var. Ben ondan pek hoşlanmıyorum. Dediğim gibi o yüzden çanta file ise tabanının da file olmasını tercih ediyorum. Bu şekilde dediğim yöntemle yine sıra sonuna kadar geleceksiniz ve artık tabanımız hazır olmuş olacak. Yani bu bizim yapacağımız son arttırma sırası. 1, 2, 3 yani 4 sıradan oluşmuş olacak tabanımız. Tabanımızı bitirdikten sonra artık istediğimiz yüksekliğe gelene kadar dümdüz örüp gideceğiz. Dilerseniz ben artık tabanı bitireyim. Tabanı bitirdikten sonra birleşim yerine gelip artık üst sıraya nasıl çıkıyoruz tekrardan göstereceğim. Ondan sonra çanta bitimine kadar örüp geleceğim. Evet, geldik bakın en son artık sıra sonuna. Şimdi buradan sonra herhangi bir şekilde arttırma yapmayacağız. Yani her boşluğun içine bir trabzan
olarak devam edeceğiz bu sıradan sonra. Yine bakın şu 3 zincirimiz vardı. 3 zincirin üçüncüsünü boşluk için bırakıyoruz. İkincisinin içine şöyle bir ilmek kaydırdık. İlmek kaydırdık. Sonra tekrar ne yapıyorduk? Boşluğa. Hemen yanındaki boşluğa ilmek kaydırıyorduk. Çünkü ne demiştik? Örneğimiz hep boşluktan ilerliyor. Yine buraya 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Bakın burada artık aynı yere bir daha batmıyorum. Yanından gideceğim artık. Yanından. Bu şekilde. Yani ister istemez hep buraya birleşeceğiz. Bunun içine. Buraya birleşeceğiz bunun içine derken birleşme yerimiz böyle kayıp gidecek. Şöyle bir bakalım. Yukarı alayım. Bir ölçeyim, size de net bir bilgi vermiş olayım. Şöyle şeye bile sığdıramıyorum. Uzunca bir tabanımız oldu. Ne kadar düzgün olduğunu görüyorsunuz değil mi? Hiçbir şekilde fazlalık yok ya da kasma yok. Evet, 37,5 boyumuz var. Yaklaşık 9,5 santimlikte bir enimiz var. Bu tabanı yaptığımızda küçük, dediğim gibi 3 aşağı 5 yukarı el farkından dolayı büyüklük küçüklük değişebilir. Çok önemli değil. Zaten büyük bir çanta yapıyoruz. Büyük olsun istiyoruz. Buradan sonra hep artık ne yapacağım? Dediğim gibi her boşluğun içine bir trabzan geleceğim. Yine sıra sonuna geldiğimde, yani en son şu boşluğa yaptıktan sonra yine geleceğim. Şunun ikincisine ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Sonrasında ara boşluğa tekrar ilmek kaydıracağım. Oradan yukarıya çıkıp devam edeceğim. Hep bu yöntemle istediğim boya gelene kadar devam ediyorum. Dediğim gibi sonuna geldiğimde, yani ben örüp geldiğimde hem santim olarak kaç santim olacağını hem de dediğim gibi sıra olarak kaç file sırası öreceğimi size söyleyeceğim. Evet, gerçekten çok güzel olacak. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, file olduğu için sanki insanlara çok kolaymış gibi geliyor ama büyük bir çanta örüyoruz. Büyük bir çanta ördüğümüz için file çanta bile olsa gerçekten zaman alıcı ve oyalayıcı oluyor. Ama tabii ki de tam bir sık iğne ya da tam trabzanlı full dolu örnekler gibi de değil. Hadi onu da söyleyebiliriz. Çok güzel olacak. O zaman finali bekleyelim. Evet, çantamızı tamamladık. İlmek kaydırma aşamasına geldik. Hemen şöyle renklerimi göstermek istiyorum. Bu çantamda fuşya ve yeşil rengini kullanacağım işlemelerini yaparken. Yeşilin böyle değişik bir yeşil, ne olarak geçiyordu unuttum inanın. Ama böyle çimen rengine dönük değil de daha turkuaza dönük, yani cam göbeğine dönük bir yeşil. Burada da fuşya rengi rafyan var. Şöyle göstereyim. Bu tarafa olan çarpılarımızı yeşille yaptım. Sonrasını şu şekilde çarpılarımı bu sefer fuşyayla koyacağım. Şöyle renkli olsun istedim. Tam böyle canlı plaj renkleri gibi. Aynı zamanda dediğim gibi o kadar şık oluyor ki bu. Ben kolumdan hala çıkaramadım. Biliyorsunuz ben siyah yapmıştım. Renk tercihi size kalmış. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz işlemelerinizi. Ancak şöyle bir püf noktamız var. İşleme yapacaksanız ya rafya kullanın tek kat, rafya kullanmayacaksanız kağıt iple yapacaksanız da mutlaka çift kat kağıt ipten yapın. Çünkü deliklerimiz olduğu için bu deliği tek kat kağıt iple kapatamazsınız ve daha doğrusu çok basit kaçıyor, ince kaçıyor. Ben hani denedim göstermek sizler için. Çift katla yaparsanız daha güzel duruyor. Bunu da söylemiş olalım. Her zaman söylüyorum, çantaların büyüklüklerini ayarlamak, çantaların renklerine karar vermek sizin elinizde. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şimdi ilmek kaydırmayı yapmaya başlayacağım ama genel olarak şunu bir hatırlayalım. Çantamızın başından sonuna kadar, yani ilk sırasından sonuna kadar 35 sıra ördük çantamızı. Yani şu karelerden boylamasına 35 tane karemiz var. Sonrasında enini saydım.
Eninde 90 tane karemiz var. Ve ben o yüzden 10'a böldüm. 9 çıkıyor biliyorsunuz. 8 tane kare boşluğu bırakıp 9'uncusuna ilmek kaydırma yaptım. Aralarda hep 8 var. İlmek kaydırmalar 9'uncuya denk geliyor. Ve böylece tam tamına oldu. Yani hiçbir şekilde birazı az birazı çok değil. Bütün aralıklar eşit bir şekilde tam tamına denk gelmiş oldu. Şöyle söyleyeyim. İlmek kaydırmaları yaparken bakın ben diğerlerini tamamladım. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu çok önemli gerçekten. İlmek kaydırma yaparken şimdi yukarıdan hizamızı alacağız ama yapmaya aşağıdan başlayacağız. Yani şöyle anlatmaya çalışayım. Bakın mesela şuradan örnek vereyim. Mesela bu yukarıda arasında 8 sıra, o güneş geldi. 8 sıra varken burada bakın arasında sadece bir tane kare boşluk kalmış. Yani bu önemli. O yüzden ilmek kaydırmaya başlamadan önce parmağımızla hizalıyoruz. Buradan aşağıya kadar şöyle başlıyoruz, yukarıdan hizalıyoruz, hizalıyoruz, hizalıyoruz. Sonra burada nereye denk geliyorsa, nereden başlamam gerekiyorsa oradan ilmek kaydırmaya başlıyoruz. Ben hemen şu ışığı halledeyim. Evet, şöyle anlatayım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boşluk bırakıp 9'uncusundan başlıyoruz ya. Şimdi başlıyorum şöyle hizaya almaya, bakın. Geliyorum şöyle. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Gidiyorum. Geliyorum. Bakın orta kısım olduğu için burada herhangi bir şekilde uydurma yapmaya gerek yok. Evet, gireceğim yeri ne yaptım? Buldum ve işaretledim. İlmek kaydırmayı yaparken büyük bir tığa geçiyorum. Mesela 4,5 aldım. Büyük bir tığla yaparsanız sizin için daha iyi olur. Ancak derseniz ki benim büyük tığım yok, küçük tığım var. Hiç önemli değil. Küçük tığla da yapabilirsiniz. Ancak uzatmalarınıza dikkat edin. Yani ilmek kaydırmaları yaparken iyice uzatmanız gerekiyor ki şu ara boşlukların hizasına kadar gelebilin. Hemen dilerseniz başlayalım. Yeşil ipimizi alıyoruz. Bakın çantamın içine, inşallah rahatça gösterebilirim. Çantamın içine elimi soktum. İpim elimde. Tığımla işaretlediğim yer var. Bakın burada. Buradan girdim. Alttan ipimi takıyorum. Hemen çapraza. Bakın şöyle gitmem gerekiyor ya, çapraza. Hemen çapraza geliyorum. İpimi alttan çekiyorum ve ilmek kaydırmayla başlıyorum. Kastettiğim uzatma şu. Bakın şimdi ne yapıyorum? Uzatıyorum. Bir sonraki araya gireceğim çünkü. Uzattım. Bir sonraki araya. Alttan ipimi çekiyorum. İçinden geçiriyorum ilmeğimin. Uzattım. Geçirdim. Uzattım. Geçirdim. Uzattım. Geçirdim. Kastettiğim şu uzatmaları dikkat edin. Kasma yapmaması lazım. Yoksa büzer çantamızı. Oh, kameradan çıkmışım. Uzattım. Hani bir çanta bu kadar kolay, zevkli ama örümü yani sonrasında da bu kadar nasıl tatlı olabilir, şık olabilir. Gerçekten çok beğenerek takıyorum. Yazında muhtemelen denize, çarşıya, plaja, her yere yanından ayırmayacağım bir çanta olacak. Ben çok çanta örüyorum ama kendime çok az çanta seçiyorum. Bu şekilde aynı hizayı takip ederek sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, bakın geldik, sonuncuyu yaptık. En son şu geldiğimizde şu tepeye de şu şekilde bir zincir alıyoruz ve ipimizi şöyle burada
kesiyoruz. Üstünü örerken bunları içinde yürüterekten gizlemiş olacağız. Bakın ilmek kaydırmalarımız bitti. Gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi nereye geliyoruz? Artık işi biraz daha renklendireceğiz. Fuşya kısmına geliyoruz. Fuşya kısmına geldiğimiz zaman bu biliyorsunuz en son girdiğimiz yer ya. Şimdi bunun tam tersine gideceğiz. Yani buradan hop şöyle bu tarafa doğru gideceğiz. Bu sefer de yine aynı şekilde tığımla hizayı alıyorum. Bakın başlıyorum şimdi. Aynı delikten başlayacak. Unutmayın. Şöyle aynı delikten hizamı alıyorum. İniyorum aşağıya doğru. İniyorum, iniyorum, iniyorum. Şöyle indim. Nereye geldi hizası? Şuraya geldi. Buraya geldi. Hemen ne yapacağım? Buradan başlayacağım. Ha dilerseniz şunu da yapabilirsiniz. Buradan başlarsınız. Bu sefer ilmek kaydırmalarınızı bu tarafa doğru götürürsünüz. Ama ben şu şeyler şöyle bir V'ler oluşuyor ya. Bu V'lerin hepsi aynı yöne doğru yukarı çıksın istediğim için alttan başlayacağım. Hemen yerini tabii ben şimdi yerini kaybettim. Şimdi tekrar hizalamam lazım. Şuradan başlayayım. Hatta şuradan başlayayım. Video çekmem daha kolay olsun. Şöyle hemen aşağıya doğru hizamı alıyorum ve yerimi buldum. Bakın yerimi buldum. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bu çantayı örerken böyle üst sıraya çıkışımızda ister istemez o kare biraz farklı oluyor. O da zaten şöyle yukarı doğru aynı böyle çapraz şekilde gidiyor. İlk başladığınızda ilk ilmek kaydırmanızı onun üzerinden başlayın. Yani o deliği de o delikteki farklılığı da bu şekilde gizlemiş olacaksınız. Buna dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Her sırayı bitirdiğimizde turuncu şurayı örerken her sırayı bitirdiğimizde bir üst sıraya çıkıyorduk ya. O da böyle çapraz bir şekilde gidiyordu aynı şekilde. Oranın ilk ilmek kaydırmamızı o karenin içine yaparsak birleşim yerini de bu şekilde gizlemiş oluyoruz dedik. Aldım hemen pembe rafyamı. Bakın aynı işaretlediğim delikten girdim. İpimi alttan çektim. İpleri nasıl temizleyeceğiz içinde onu da göstereceğim size. Hiç ilk başta hiç uğraşmayın. Direkt örün örün örün. Ama şöyle şu kadar en azından bir payı olsun içeride. Ona dikkat edin. Evet başlıyoruz. Bu sefer bakın tam tersi istikamete. Yani yukarıya doğru gideceğiz. Elimi. Evet. Şöyle. Yukarı doğru gidiyorum. Dediğim gibi ilmeklerinizi uzatmayı unutmayın. Kasma yapmasın. Bakın bu daha yumuşak bir rafyaymış. Şimdi burada ne yapacağım? Aynı deliğin içine üzerinden geçeceğim. Hizayı iyi alın. Sonra tekrar söküp başa dönmek zorunda kalırsınız. Çünkü ağız kısmının tam denk gelmesini istiyoruz. Bu şekilde şimdi ilmek kaydırarak hemen sıranın ilk şu bir geldiğimizde bakalım doğru gidiyoruz inşallah. Bakalım. Evet doğru gidiyoruz. Hemen sıra sonuna kadar yapıp ilmek kaydırmalarımı geliyorum. Evet geldim. Bakın aynı deliğin içindeyiz. Yine sıra sonunda bakın şu şekilde zincir yapıp bunu sıkıştırıp bitiriyorum. Şöyle istediğim olay şu. Ağız kısımları tam denk gelsin istiyorum. Bakar mısınız nasıl işin rengi değişti. Yani birden pembeyi bir koydum. Sanki çanta bambaşka bir çantaya dönüştü. Aynı şekilde buradan da devam edeceksiniz. Bakın buradan tutacaksınız.
Yine aynı delikten hizaladınız. Geldiniz buradan başladınız. Bu şekilde alta çok takılmayın. Altta çünkü dediğim gibi burası taban zaten şu şekilde. Yukarının düzgün olması için altta arttırma olduğu için tabanda bunlar tam tamına böyle denk gelmeyebilir. O önemli değil. Siz önemli olan şu hizayı takip edin. Yukarı kısmı düzgün olsun. Altta nerede bittiğinin bir önemi yok. Hemen şimdi ben hepsini dolaşıp geliyorum. Ondan sonra ağız kısmına geçeceğiz. İşte asıl güzel önemli kısma geçeceğiz. Güzel bir sap yapacağız buna. Gerçekten finali çok merak ediyorum. Diyorum ya hep ben de sizle beraber örüyorum. Sürpriz bir şekilde yapıyorum çantalarımı her zaman. Doğaçlama ilerliyorum. Bakalım finalde nasıl bir çanta bizi bekleyecek. İlmek kaydırmalarımı yapıp geliyorum. Evet, artık bitirdik ilmek kaydırmalarımızı. Ağız kısmını örmeye başlıyoruz. Şimdi şöyle çantamızı düzgünce bir koyduğumda yan ortasından başlayacağım. Yeşil rafyamla başlıyorum. İpleri içinden yürüteceğim burada. O yüzden pembeleri sağa, yeşilleri sola doğru yatıracağım. Şöyle şuradan başlıyorum örmeye. 3,5 milim tığımı aldım elime. Bu şekilde sıkılaştırdım. Hemen yan deliğe giriyorum. Her deliğin içine 2 tane sık iğne yapacağım. Tepelere batmakla uğraşmıyorum. Direkt deliklerin içine giriyorum. Bakın iplerimi içinden bir taraftan yürütüyorum. Bu şekilde bir sıra dolanıp geleceğim. Biliyorsunuz bir boşluk bir trabzandı ya. Şimdi boşlukların içine 2 tane yaptığımda haliyle göz sayımı değiştirmemiş oluyorum böylece. Bu şekilde sıra sonuna kadar dolaşıp geliyorum. Evet, geldik sıra sonuna. Bakın ilk başladığımızda bir tane yapmıştık buraya. Yanına hemen bir tane daha sık iğnemi yaptım. Burayı da ikiledim. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız ya. Bir üst sıraya çıktığımızda ben pembeye geçmeye karar verdim. Şimdi o zaman ben pembeye geçeceksem burada bunu size örnek olarak gösteriyorum. Ne yapacağım? Hemen onu göstermek istiyorum. Ben örmeyeceğim pembeyle de hani size fikir olsun diye göstermek istiyorum. Bakın şu pozisyondayken yani şu ikiliyken ne yapacaksınız? Pembe ipinizi geçireceksiniz. Son sık iğnedeyken yapıyoruz bunu. Bakın bu şekilde pembe ipinizi geçirdiniz. Sonrasında şu üste geçiyoruz ya her zamanki gibi. Bunu pembeyle yapıyorsunuz. Çünkü eğer üstte yeşille çıkarsanız orada bir tane yeşil ilmeğiniz gözükecek. Giremedim. Şu şekilde. Bunu arkaya çektik. Her zamanki gibi bakın uzantısı şimdi ip renkli olduğu için daha net bir şekilde gözüküyor. Şu uzantısından, ipin uzantısından girdik. Bunu da arkadan taktık. Bakın bu şekilde ilmeğimi çıkarttım. Ne yapıyorum? Hemen bunu bu şekilde sıkıştırıyorum. Yanındakinin içinden devam ediyorum. Görüyor musunuz? Üst sıraya tertemiz çıkmış olduk bu şekilde. Bu arada güzel oldu. Acaba böyle mi yapsak? Biraz gideyim bakayım. Diyorum ya doğaçlama gidiyoruz. Her an her şey olabilir. Bakın. Güzel oldu.
Pembeyle gidelim o zaman. Pembeyle gidip buradan işaretlediğim yere kadar geleceğiz ve dümdüz sapa devam edeceğiz. O zaman hemen işaretleyip geliyorum. Evet, bakın işaretlerimi koydum. Şöyle göstereyim. Şu arayı boş bırakacağım. Üst kısmına sap öreceğim. O yüzden buraya kadar normal sık iğne ile işaretlediğim yere kadar geliyorum. Şöyle sayı olarak verecek olursam da 27 tane sık iğneyi, hatta buraya da batacağım için 28 tane sık iğne yapmış olacağım. Bunu da çıkartıyorum. Buna da bir tane ördüm. Şimdi zincir çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7, ne kadar çekeceğim? 100 tane zincir çekip geliyorum. Evet, 100 tane zincirimizi çektik. Şöyle düzgün, burkmadan, bakın düzgün bir şekilde düzeltiyorum zincirimi ve alıp görüyorsunuz işaretlediğim sıradaki yere takıyorum. Artık bunu da çıkartabilirim. Buraya girdim. Sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi aynen karşıda hizasına gelene kadar, arkadaki kendi hizasına gelene kadar bu şekilde sık iğnelerimi yapmaya devam edeceğim. Aynı şekilde 100 zincir tekrar çekeceğiz. Yine aynı şekilde bu sırayı bitireceğiz. Şöyle bakın, ne demiştik? Çantayı şöyle tuttuğumuzda tam arkasındaki şöyle hizasını alıyorum. Bakın tam arkasında nereye denk geliyor? Buraya. Hemen buraya o zaman tığımla ne yapıyorum? Yine işaretleyicimi takıyorum. Bu sayede buraya kadar öreceğim. Yine 100 tane zincir çekeceğim. Burada da hizasını buluyorum. Evet, buradaki hizası da şöyle çevirsem daha rahat olacak. Evet, buradaki hizası da bu. Görüyorsunuz. Hemen buraya da işaretleyicimi taktım. Yine de bir sayıyorum mutlaka. Yani şurasıyla şurası eşit mi? Yine sayacağım. Şu ortadaki sayıyla şu ortadaki sayı eşit mi? Sayacağım. Ona göre dediğim gibi aynı mantıkla bu zincirden buraya da bir 100 tane yapacağız. Devam edeceğiz. Sıra başına kadar gelelim. Oradan sonra tekrardan devam edeceğim. Evet, geldik yine sıra sonuna. İpimizi uzattık. Şuradaki sık iğnenin tepesinden arkadan girdik. Çektim ilmeğimi arkaya. İlmeğimin uzantısından giriyorum. Arkadan geçiriyorum. Sıkıştırdım. Ve yukarıya doğru çıkmış oldum. Şimdi hemen zincir çektiğim yere kadar normal sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu arada 32 tane ilmek var boş bıraktım. Şuradaki aradaki ilmek 32 tane, onu da söylemiş olayım. Dediğim gibi zincire kadar örüp geliyorum. Evet, geldik. Bakın artık zincirlerimizin içine gireceğiz. Zincirlerimizin içine girerken klasik normal istediğimiz gibi zincirin içine batarak gidebiliriz. Çünkü burada altına tekrardan dolanacağız. Yani alt kısmında tekrardan buraya
Hem şunun devamı olması için bir sıra pembeden, daha sonrasında da bir sıra yeşilden dolanacağım. O yüzden önemli değil. Şu alt görüntüsü benim için, dediğim gibi orası doldurulacak zaten. Bu şekilde her sık iğnenin içine, pardon, her zincirin içine bir sık iğne olacak şekilde örüyorum. Zinciri dolaşması bittikten sonra normal buradan sık iğneme devam edeceğim. Yine aynı şekilde geleceğim. Burada yine zincirimin üstüne öreceğim. Derken şöyle sıra başına kadar geleceğim. Aynı yöntemle yukarı çıkacağım. Bakın bu şekilde bir sıra daha dolanacağım. Yani bu sapın üzerinde 2 tane sık iğne olmuş olacak. Bir sıra daha dolanacağım. Ondan sonra yeşile geçeceğiz. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz artık. Şimdi iplerimiz vardı, hatırlarsanız ilk baştaki ilmek kaydırmalarımız. Bunu temizlemek için çantamızı ters çevirdim şu anda. Yani burası normalde içi. Diğerlerini bakın, hepsini ben şöyle gizledim. Şimdi bir tanesini de size örnek olarak göstereceğim. Bu şekilde içten başlamıştık. Hemen şöyle bakın giriyorum. Tığla çekiyorum. Girdim. Tığla çekiyorum. Yani aslında ne yapmış oluyorum burada? İpimi kesmiyorum, koparmıyorum. Sağlam olsun diye içte uzun bırakıyorum. Bunu da bu şekilde içine gizliyorum, temiz olsun diye. Evet, bakın bu şekilde iplerimi gizleyeceğim. Şu kadarcık artık oluyor, kalıyor. Onlar önemli değil. Çünkü ben bunu buradan şimdi kessem bu sefer bunun içinden çıkacak. Bu sefer bunun içinden çıkacak diye gidecek. O kadar önemli değil, gözükmüyor onlar. Şimdi tekrardan çantamı yüzüne çeviriyorum. Evet, ağız kısmından devam ediyoruz. Hatırlarsanız şu pembeleri örüyorduk. 3 sıra ördük. Üstüne bir sırada yeşilden ördük geldik. Şimdi buradaki artık bitim yerimiz. Bunu gizleyeceğiz. Ya, renklerin güzelliğine bakar mısın? Bu ara her yaptığım çantayı kendim takasım geliyor. Gerçekten inanılmaz bir yaz çantası oldu. Ya böyle hani jeanlerle normal dışarı çıkarken takabileceğiniz, aynı zamanda plajda çok rahat kullanabileceğiniz bir boy oldu. Bakın şu şekilde her zamanki gibi ipimi gizledim. Şimdi içini çeviriyorum. Şöyle içini çevirdim. Herhangi, bakın, bir öncesinden şöyle tekrardan giriyorum. Şöyle buraya bunu bir ne yapmış oluyorum? Böylece sıkıştırmış oluyorum. Sonrasında şöyle ilmeklerimin, yani sık iğnelerimin arasından yatayda ilerliyorum. Sap detaylarını istediğiniz gibi değiştirebileceğiniz, dönüştürebileceğiniz bir çanta aslında bu. Çünkü sap kısmı tercihe bağlı. Üstten atma sap da yapılabilir. Bu şekilde örerek ilave de edilebilir. Şimdi geldik, artık biliyorsunuz zincir çekip üstüne ördüğümüz için 2 sıra pembe, 1 sıra mavi vardı. Ben şu diğer tarafında bir sıra daha pembeyi dolaştım. Şimdi sizin için diğer tarafta da pembeyi dolaşacağım. Sonra arkasından yeşili dolaşacağız. Ve sonrasında ilk başta açıkçası böyle dursun istemiştim. Ama şu daha çok hoşuma gitti. Şu şekilde katladığımızda daha çok hoşuma gitti. Hem böylece ağız kısmı daha sert, daha dayanıklı bir çanta oluşturmuş olacağız. Bu şekilde katlayacağız. İlmek kaydırmayla, şöyle ilmek kaydırma yaparaktan şöyle
katlı bir sap yapacağız. Aynı şekilde burayı da katlı bir sap yapacağım. Hani böyle tuttuğumda bu enli ve düz sap olduğu için sanki şu yuvarlak formu aldığımda daha çok güzel olacak gibi geldi. Öyle hoşuma gitti. O yüzden ben o şekilde devam edeceğim. Şimdi dilerseniz devam edelim. Evet, pembeyi 2 sıra örmüştük. Şimdi bir sıra içten öreceğim demiştim hatırlarsanız. Aynı, çünkü bunun aynısını yapmaya çalışıyorum. Yani burada da yine 3 sıra pembemi koymam gerekiyor. Şimdi burada her sık iğnenin bakın devamında bunun yanında bu var. Hemen bunun altına giriyorum. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Tek loba batarak ördüğüm için artık altlarda şöyle ikili kalması gerekiyor. Buna dikkat edin. Şu şekilde ipimi çıkarttım. Bakın. Şimdi burada ne yapıyorum? Bunu ayrı kalsın istemiyorum. Şununla birleştirmek istiyorum. Bakın en son girilen yere tekrardan girdim. Alttan ipimi çekiyorum. Ve bunu bu şekilde buraya sabitliyorum. Yani aynı deliğin içine sabitlemiş oldum. Ayrık durmasın diye yaptım bunu. Şimdi en son battığım yer, bakın şimdi bunu nereye yaptım? Şu deliğin içine yaptım ya. Hemen yan taraftakinin içinden devam ediyorum. Bir yandan da bu ipimi içine gizleyeceğim. Şöyle çıkarttım. Normal artık sık iğnemi yapıyorum. Şimdi sıradaki delik, bakın her sık iğnenin karşısına geçiyorum burada. Buna lütfen dikkat edin. Bakın sıradaki sık iğnemiz bu ve onun tepesindeyim. Burada hata yapmayın. Marullanma yapar. Bakın her sık iğnenin karşısına bir tane giriyorum. Bakın sıradaki sık iğnem bu. Bunun karşısına gireceğim. Girdiğimde görüyorsunuz şöyle ikili kalın bir yer almış oluyorum. Buna dikkat edelim. Yine sıradaki sık iğnem bu. O zaman bunun karşısına giriyorum. Evet, bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar bütün pembeleri dolaşıp geliyorum. Sıra sonuna geldiğimde bitireceğim. Bu sefer yeşile geçeceğim. Hadi pembeyi örüp gelelim. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Bakın şimdi en sondan bir öncekini yaptım. Şimdi sonuncudayım. Hemen yine onun dibine de girdim bakın. Çektim. Sonrasında ipimi alta doğru şöyle geçiriyorum. Bakın burada batılan pembenin batıldığı yere tekrardan giriyorum. Alttan ipimi çektim. Şimdi hiç artma yapmıyorum. Bakın bu ipi ikisinin içinden şöyle geçiriyorum ve burada ipimi kesiyorum. Pembe sırasında böylece bitirmiş olduk. Hemen ne yapıyoruz? Her zamanki gibi iğnemizi takıyoruz ve şu bakın bu ikisi ipteki, bu da daha önce orada duran sık iğne. Hemen şöyle ikisinin içinden girip ipimi şöyle bir yürüttüm işlerinden. Bir arkaya geçiyorum. Bunu ne için yapıyorum? Burada bir sabitleme yapacağım. Şöyle bir önceki ilmekten tekrardan şöyle geçiyorum. Bunu buraya bir bu şekilde sıkılaştırmış oldum. Buradan sonra dilerseniz arkadan, dilerseniz önden, fark etmez. Hangisi kolayınıza geliyorsa şöyle sık iğnelerimin içinden bakın ilerliyorum. Biraz daha gidelim. Şöyle taktım. Bu şekilde
hem sağlamlaştırmış hem de ipimi temizlemiş oldum. Artık pembe iple hiçbir işim kalmadı. Bakın iki tarafta da üçlü askımı, pembe kısmını tamamladım. Şimdi geliyorum yeşil kısma. Yeşille devam edeceğiz. Aynı işlemi burada yeşil için yapacağım şimdi. Devam ediyorum yine. Bakın şimdi batmam gereken yer burası. Açıkta olan sık iğnem bu. Hemen ipimi şöyle alttan çektim. Burada bakın şurada sıradaki yeşil olana da giriyorum. Alttan ipimi çıkarttım. İçinden geçirdim. Böylece hem aşağıyla hem yukarıyla bakın böyle bunu ne yapmış oldum? Bağlamış oldum. Şimdi yanından artık her sık iğnenin içinden bir kere gideceğim. Bu sırada da biliyorsunuz şurada bir parçamız var. Bunu da ne yapmış olacağım? Arasında gizlemiş olacağım. Bu şekilde görüyorsunuz. Her bir sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde yeşili sıra sonuna kadar getiriyorum. Evet, geldik yine sona. En sonuncusuna da tekrardan bakın şöyle girdim. İpimi çıkarttım. Sonra ne yapıyordum? İpimi alta alıyorum. Alta geçirdim. Şu şekilde sıradaki yeşile giriyorum. Alttan ipimi çekiyorum ve ikisinin içinden geçirip bu şekilde buraya birleştirmiş oluyorum. Yine aynı şekilde ipimi keseceğim. Yine aynı şekilde iğneme geçireceğim ve bu şekilde biraz önceki gibi bu ipi de gizleyeceğiz. Şimdi burada artık fikir size kalmış. Dilerseniz bu şekilde açık da yapabilirsiniz. Yani sapımızı bu şekilde enini açık bir şekilde bırakabilirsiniz. Dilerseniz de dediğim gibi şöyle bunu bu şekilde katlayıp bu sapı şu hale getirerek de kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi katlamayı tercih ediyorum şu anda. Şöyle katlayacağım şu ağız kısmını. Hem ağız kısmı daha tok dursun istiyorum. Hem de dediğim gibi şu kalınlık. Şu ende de biliyorsunuz bu tarz hep yüzden ördüğümüzde yüzü düz oluyor ama arka ters oluyor bu şekilde. Böylece o arka tersliği de kapatmış olacağız bu yöntemle. Bu şekilde siz eğer biraz daha enli olsun istiyorsanız şu ortayı dörtlü beşliye de çıkartabilirsiniz. Yani şöyle katladığınızda o zaman daha kalın bir sapınız da olabilir. Diyorum ya, her şey tamamen tercihe kalmış, size kalmış. Hemen dilerseniz artık katlayıp ilmek kaydırmayla ağzını nasıl katlayacağız onu göstereyim. Evet, şimdi hemen diğer sapın iç kısmını da yaptım, dolaştım ben. Artık buradan sonra ipimizi katlayıp ilmek kaydırmaya geçiyoruz. Bakın sıradakinden devam ediyorum. Şöyle bunun hizasındaki neresi? Bakın burası. Şöyle geldiğinizde bakın bu deliğin hizası şu delik. Şöyle göstereyim bakın. Bunun hizası bu delik. O zaman çevirdiğimde arkadan nereye girmem gerekiyor? Şöyle katladığımızda bu deliğe girmem gerekiyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Hemen ipimi çekiyorum ve ilmek kaydırmamı yapıyorum. Girdim. Arkada hemen bir yanındakine girdim. Bakın. Kucağınızda olduğunda tabii bu çok kolay olacak. Böyle zormuş gibi düşünmeyin. Çünkü iki deliği de aynı anda görebileceksiniz kucağınızda olduğunda. Bakın bu şekilde.
Ben videoda net gözüksün diye ters gidiyorum. Şöyle görüyorsunuz. İlmek kaydırmayla ben bunu ikiye katlamış oluyorum böylece. Bakıyorum hemen yanındakinden çıktım. İpimi çektim. İlmek kaydırdım. Şimdi bu şekilde böylece şu sap kısmına kadar, yani bir sonraki sap kısmının oraya kadar gelelim. Oradan sonrasını da göstereyim. Bu şekilde pıratraf döneceğiz ilmek kaydırmayla ve çantamız artık bitmiş olacak. Evet, bakın sonuncuya geldik. Sonuncuyu da yaptım. Şimdi buradan artık nereye geçeceğiz? Şu görmüş olduğunuz sap kısmına geçeceğiz. Hemen bir sonraki yere giriyorum. Aynı şekilde bakın aynısının arkasında da, şuradan göstereyim daha rahat olacak. Buradaki sıradaki yere giriyorum. Şöyle yine ilmek kaydırmayla devam ediyorum. Sıra sıra bakın bu şekilde. Saplarda daha kolay. Direkt arkasında olduğu için. Bu şekilde ilmek kaydırmayla sap kısmını da devam ediyorum. Buradan sonra anlaşıldı diye düşünüyorum. Artık sıra sonuna kadar aynı şekilde bu yöntemle devam edeceğiz. Gerçekten o kadar güzel oldu ki böyle ağız kısmı taş gibi. Yani sap da koptu etti derdi olmayacak. Böyle olunca içi de temiz oldu bakın. Şöyle her yeri yüz oldu. Ben açıkçası bu şekilde daha güzel buldum. Hem de şu ağız kısmı, şöyle onu da göstereyim. Daha az bir kısım pembe ve yeşil olduğu için, yani çok da fazla boğmamış da oldu. Hani fazla aşırı renkte koymamış olduk. Evet, bitirdik çantamızı. Bakar mısınız? Nasıl güzel oldu. Yani saplar sanki içine böyle bir kordon vesaire geçiririz ya sert olsun diye. Aynı onun gibi oldu. Çok güzel saplarımız. Görüyorsunuz. Şöyle bakın. Mutlaka ve mutlaka içinden bir ütü basmanızı tavsiye ediyorum. Ütü basarsanız çok daha güzel bir şekilde duracak şu file kısımları. Dediğim gibi şöyle bir içine bir şeyler koyup da öyle de bakalım isterseniz. Evet, şöyle bakalım. Bakın içine şöyle bir şeyler koydum. O kadar büyük ki gerçekten kadrajı aldırmakta zorlanıyorum. Sapların da şöyle bir güzelliği oldu. Bakın bu tarafta pembe ağırlıklı böyle duruyor. Elimize alıp kaldırdığımızda bakın daha yeşil ağırlıklı bir sap görüntüsü. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel oldu. Her detayıyla, yani saplarıyla, örneğiyle, şöyle yakından her detayına bakalım. Siz de aynı ölçüyle birebir yaptığınızda bu güzel çantaya sahip olabileceksiniz. Eniyle, boyuyla, her şeyiyle gerçekten çok şık oldu. Çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya kadar benimle bu çantayı ördüyseniz, izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız hala abone olursanız da ayrıca mutlu olurum diyorum. Bir başka çantada tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.